Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kolay, pratik bir şekilde yapabileceğiniz pizza tarifi vermek istiyorum. İlk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 3 su bardağı su uygun bir kaba alınır. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya eklenir ve maya eriyene kadar karıştırılır. Yarım su bardağı zeytinyağı eklenir. 1,5 su bardağı elenmiş mısır unu ilavesi yapılır. Toplamda 3 su bardağı elenmiş un eklenir. Bir tatlı kaşığı tuz eklenerek bu karışım pürüzsüz olana kadar bir çırpıcı yardımı ile karıştırılır. Eğer kıvam koyu olursa 1 su bardağı su ilavesi yapılır ve tekrardan çırpılır. Evet, gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olmalı. Kek kıvamı gibi olduğunda su miktarı eklememize gerek yoktur. Bu karışımımızı bir pet şişeye alalım. Evet, kapağını kesebilmek için kullanmadığınız bir bıçağı ocakta ısıtalım ve kapağı yuvarlak bir şekilde keselim. İki adet tavamızı önceden ısıtalım. Birer damla sıvı yağ koyarak bir peçete yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Pet şişe yardımıyla porsiyonluk pizza hamurları dökelim tavalarımıza. Evet, arkalı önlü bir şekilde pişirelim pizzalarımızı. Hamur yoğurmasını bilmeyenler için kolaylıkla yapabileceği şahane bir pizza tarifidir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Hem pratik hem lezzetli. Ani gelen misafirler için de uygun bir tarif. Gördüğünüz gibi kısa sürede hemen pizza hamurlarımızı pişiriyoruz. Aynı yöntemle tüm hamuru dökerek pişirelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bir tavaya doğranmış sosis ve sucuk alalım. Az yağla kızartalım ve tavamıza
porsiyonluk pizza hamurlarımızı alalım. Üzerlerine bolca ketçap sürelim veya domates suyu da sürebilirsiniz, isteğe bağlı. Rendelenmiş kaşar peyniri koyalım her birine. Konserve mısır. Dilimlenmiş sucuk ekleyelim her birine. Dilimlenmiş domates veya doğranmış domates de koyabilirsiniz. Tekrardan üzerlerine konserve mısır ve kaşar koyalım. En son her birine birer adet çekirdeği alınmış zeytin koyalım. Evet, kenarda bekletelim, pişirmeyelim. Diğer tavamızı da hazırlayalım. Birlikte pişireceğiz daha sonra. Dilerseniz daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Evet, bu tavamı da aynı şekilde hazırlıyorum. İki tavada çalışırsanız daha hızlı bir şekilde pizzalarınız pişer. İkramı da kısa sürede olmuş olur. En son hazırladıktan sonra üzerine uygun bir kapak örtelim tavalarımızı ve kısık ayarlayalım. Kaşarla eriyene kadar pişirmeye bırakalım kontrollü bir şekilde. Arada tavamızı çevirelim. Erimeyen kaşarlı tarafı eritmiş oluruz bu sayede. Evet, tüm pizzalarımı aynı teknikle pişirmeye devam ediyorum bitene kadar. Pişirdiklerimi servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü hem lezzetiyle şahane bir pizza tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.